Evet değerli YouTube severlerim, bugün de yine bir fındık bahçesindeyiz. Artık baharın yavaş yavaş geldiğini görüyoruz. İlk önce bazı bitkileri göstermek istiyorum yine. Sakarca soğanlı bir bitki türüdür. Senede bir defa bunu yemek gerekiyor arkadaşlar. Çağatay'ın demesine göre, Doktor Çağatay Bey'in çok faydalı bir ürün. Tabii ki burada açmış olan çiçeklerimiz var. Bugünkü size anlatacağımız konu, herhangi bir bahçeye daldım arkadaşlar. Fındık bahçesine daldım. Ordu'da bu sene bol miktarda kar yağdı. Tabii ki don etkisini gösterdi mi, göstermedi mi açısından bakmak amaçlı ve dondan önlemek amaçlı ne yapılabilir? Onun üzerine bir video anlatmaya karar kıldım. Şimdi buradaki bir dalımıza bakıyorum. Dalımızda arkadaşlar bir kere bir sürgün kuruması gerçekleşmiş. Bunda bakın şuradaki şöyle bir gölgeyi de yapayım. Şöyle tutarak göstereyim. Arkadaşlar bakın şuradan şuraya kadar bir gerileme yapmış don etkisiyle. Ama karanfilde arkadaşlar şuradaki karanfilimizde bakın şu karanfil gayet sağlıklı. Bu fındıkta herhangi bir şey oluşmamış. Gördüğünüz gibi sağlam arkadaşlar. Bakın şöyle daha net görebiliyorsunuz. Sağlam. Sürgünlerde bir kuruma gerçekleştirmiş arkadaşlar. Şurada gördüğümüz gibi. Bazı sürgünlerde yeni doğmuş sürgünleri geri köreltmiş. Yapraklara baktığımız zaman yapraklarda biraz zedelenmeler var. Şurada olduğu gibi. Ama kendini toparlayacaktır. Yani gecikmeye yol açacak arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi. Artık fare kulağı kadar yapraklarımız da olmuş bu yerde. Tabii ki yüksek kesimlerde hala etkileri var. Üzerinde, dalların üzerinde karları olan var. Gördüğümüz kadarıyla fındıkta herhangi bir şekilde bir zarar konumu yok. Ama 3 sürgünlerinden verdiği için öyle bir sıkıntımız var. Evet. Neyi anlatacağız arkadaşlar? Donu önlemek için. Bakın bu anlatacağım olay, 3 tane olay söyleyeceğim. 3'ten bir tanesi, istersen şuradan başlayayım. Bakın şu fındık akarı. Bunu daha önce anlattıydım. Tekrar anlatmak istemiyorum. Anlattığım videoma bakarsanız linkini zaten koyarım icap ederse. Veya fındık oynatma listem var. O listeye girerseniz fındıkla ilgili kısmından göreceksinizdir. Bu fındık akarını arkadaşlar kış ayında toplarsanız, bakın açmaya başlamış artık. Sıcakları görünce açmaya başlamış. Bunu arkadaşlar kopartıp bunun içerisinde zararlısı olduğu gibi yararlı olan böcek türü de var. Gözle görülmüyor arkadaşlar ve bunlar uç sürgünlerde böyle görmüş olduğunuz kötü haller getiriyor. Bunları şunları toplayıp fındık ocaklarınızın diplerine atın arkadaşlar. Yararlı olanlar tekrardan dallardan çıkabiliyor. Zararlı olan çıkamıyor, ölüyor. Orada ölmesine vesile oluyor. Onları açmadan, fındık akarları açmadan toplamanızda fayda var. Bu açmaya başlamıştı. Birinci etken bu. Fındığınızın mahsulünü artırmaya. İkinci etken arkadaşlar, dondan korumak için asıl anlatmak istediğim o. Bordo bulamacı. Arkadaşlar dallarınıza Aralık ayında bordo bulamacı atın. Hangi zaman sürecinde? Arkadaşlar bak görüyorsunuz zaten burada artık vazifesini de görmüş. Erkek organlar, fındığın erkek organları açmadan. Göstergeniz bu. Arkadaşlar fındığın erkek organları açmadan bordo bulamacını dallarınıza baştan aşağı yıkayın bu dallarınızı. Ne etkisi yaratıyor arkadaşlar bordo bulamacı? Sadece bir etki yaratmıyor. Dallara atıldığı zaman bu bordo bulamacı arkadaşlar dallarındaki yaprakların, erkek organların ve dişi organların, karanfillerin uyanmasını geciktiriyor arkadaşlar. Uyanmasını geciktirdiğinden dolayı erken doğumlar gerçekleşemiyor. Erken doğumlar gerçekleşmediği için dolayısıyla otomatikmen Mart ayında meydana gelen karın etkisiyle, soğuğun etkisiyle, dallardaki ıslanmalar vesilesiyle don olayı gerçekleşmiyor. Kardan dolayı don oluşmaz arkadaşlar. Altını çiziyorum. Dalların ıslanmasından dolayı don oluşur. Kar aksine eriyip dalda ıslak hale gelir ve sabaha karşı
soğuk havanın etkisiyle, yani sıcaklık -5 derecenin altlarına düşme sürecinde meydana gelir ve dolayısıyla fındık bu işten zarar görür -5 derecede konumunda. Bunu önlemek için de uyanmayı geciktirmek lazım. Bitkilerin uyanmasını geciktirirsek arkadaşlar bu sıkıntıyı gidermiş oluruz. Bir şey daha vesile oluyor bu konumda. Erken doğan fındık, geç doğan fındık kavramının da arasını daraltarak mahsulün toplanma sürecinde erken toplanmayı önleyerek alfa toksin meydana gelmesini fındıkta da onu da önlemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Bakın, yapacağınız Aralık ayındaki bir bordo bulamacı atmakla ne sağlıyorsunuz? Bu çok önemli. Onun dışında özellikle de yağlı fındıklarda arkadaşlar küf hastalığı. Küf hastalığını da bordo bulamacı gideren hastalık türlerinden bir tanesidir, ilaç türünden arkadaşlar. Bu açısından da çok önemli. Onun dışında arkadaşlar özellikle de donu önlüyor, küfü önlüyor arkadaşlar. Ve onun dışında arkadaşlar daldaki filizi çoğaltıyor. Filizin bordo bulamacı daldaki filizin çoğalmasına da vesile oluyor. Yani bir taşla 3 kuş vuruyorsunuz. Donu önlüyorsunuz, daldaki filizi çoğaltıyorsunuz ve küfü azaltıyorsunuz. Bundan daha güzel bir şey var mı? Aralık ayında sadece dallarınızı bir bordo bulamacıyla yıkayacaksınız. Arkadaşlar 5 dönümlük bir bahçeye 5 kilogramlık bir bordo bulamacıyla 350 ocakla 400 ocak arasında fındık dallarını yıkayabilirsiniz arkadaşlar. 350 ocak, 400 ocak civarlarında. Bir de bordo bulamacını sakın fındık uyanmışken atmayın. Bu konuda özellikle ziraat mühendislerinden destek alın. Eğer ki Aralık ayında atmayı unuttunuz da daha sonra atayım diyecekseniz özellikle destek alın. Çünkü bordo bulamacının içerisinde bakır sülfat var. Bakır sülfat da bitkilerin yapraklarını yakan, işte erkek organlarını ya da dişi organlarını yakan bir özelliğe sahip olduğu için zarar verebilirsiniz. Bu noktada dikkat edin. Özellikle altını çiziyorum. Onun dışında arkadaşlar benim diyeceğim bordo bulamacı ile ilgili. Evet arkadaşlar, aklıma geldi. Onun dışında diyebileceğim de şu kavram var. Bordo bulamacında arkadaşlar içerisindeki bakır sudan biraz daha ağır olabildiği için attığınız makinenin, yani körüğün dibine çökebiliyor. Atarken ara sıra muhakkak birisinin karıştırması gerekiyor makine ya da sırtınıza çalkalamanız gerekiyor. Çünkü dibe çöktüğünde makinenin borusunu tıkamakta. Tıkadığı zaman da atım böyle püskürterek değil de su çıkma kıvamında gerçekleşebilmekte. O yüzden dolayı atarken de aralıklarla muhakkak karıştırmayı da unutmayalım arkadaşlar. Bir de tabii ki donu önlemek için arkadaşlar, burada gerçi almamış vatandaş ama fındık ışkınlarını kestiğinizde bunları dere kenarlarına atmayın. Ya da bahçenizin komşu sınırına götürüp de yığmayın. Bunları ocağınızın içerisinde tutun ve gelecek olan ışkınları hem önlemesine vesile olur. Don olaylarında gerçekleştiğinde bahçenizin en açık yeri neresiyse, konumu neredeyse oraya getirip orada yakarsanız arkadaşlar, yine bir çıkarttığı duman etkisiyle sıcaklık etkisini belli derecelerde aşağı indirecektir. Ve zaten de ıslak olacağı için de önemli olan duman çıkması, yanması değil. Sonuçta bir nebze de yine donudaki sıcaklık derecesini düşürerek aşağıya duman vesilesiyle korumuş olacaksınız. Yalnız bu ateşi yaktığınızda dolunayın olmuş olmasına ya da rüzgarın esmemiş olmasına dikkat etmeniz gerekir arkadaşlar. Benim diyeceklerim bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Şöyle görüntüyle birlikte kapatalım artık. Tabii ki yine yeşerdi fındık dalları sözünü söyleyerek kapatmış olalım.